Antik Yunan'da felsefe, günümüzdeki bilim ve felsefe ayrımının henüz oluşmadığı geniş bir alanı kapsıyordu. İnsanlar, doğa olaylarının sebeplerini ve evrenin kökenini sadece mitolojik öykülerle değil, akılcı yöntemlerle de açıklamaya yöneldikçe doğa felsefesi sahneye çıktı. Fuzis teriminden türeyen bu alan, doğadaki oluşum ve dönüşüm süreçlerini akla dayalı yaklaşımlarla yorumlamaya çalışır. Milattan önce 6. yüzyılda, bugünkü Batı Anadolu kıyılarında yer alan İonya bölgesi, farklı kültürlerin buluşma noktası olarak bilimsel ve felsefi düşüncenin filizlenmesine elverişli bir ortam sunuyordu. Bu dönemde İonya'da bazı düşünürler, evrenin temelinde yatan ilkeyi, diğer bir adıyla, arkeyi keşfetme arzusuyla doğayı sistemli bir şekilde sorgulamaya başladılar. İonya okulu, özellikle Miletos şehrinde yoğunlaşan, doğanın temel yapısını açıklamaya çalışan bir düşünürler topluluğundan oluşur. Söz konusu coğrafyanın aktif bir ticaret ve kültür kavşağı olması, farklı geleneklerden bilgi ve fikir devşirilmesine olanak sağladı. Burada yetişen filozoflar, doğayı anlamak için tanrısal güçlere başvurmak yerine, gözleme dayalı ve akılcı bir yöntemle sorular sormayı tercih ettiler. Okulun ana karakteri, evrendeki tüm çeşitliliğin bir asıl maddeden veya ilkesel kaynaktan türediği fikrini öne sürmesidir. Bu temel madde ya da ilke, arke olarak adlandırılır. İonya filozoflarının bu arayışı, Antik Yunan düşüncesinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bilinmezlikleri tanrısal müdahalelerle değil, maddi veya kavramsal bir düzenle açıklamaya çalışırlar. Bu okulun en önde gelen üç düşünürü, Thales, Anaximandros ve Anaximenes'tir. Her biri evrenin ana unsurunu farklı bir şekilde tanımlasa da hepsinin hareket noktası aynıdır. Var olan her şeyin ardında yatan ortak bir öz bulunmalıdır. Milletli filozof Thales, Antik Yunan'ın ilk sistematik düşünürü olarak anılır. Aynı zamanda matematik, astronomi ve mühendislik alanlarında da çalıştığı söylenir. Zengin bir tüccar ailesine mensup olduğu, bu sayede Mısır ve Fenike gibi farklı medeniyetlerle iletişim kurduğu düşünülür. Elde ettiği pratik ve teorik bilgiler, onu antik dönemin en parlak beyinlerinden biri haline getirmiştir. Thales, evrenin temeli nedir sorusuna su cevabını verir. Ona göre tüm varlıklar sudan meydana gelir ve en nihayetinde suya döner. Buradaki su, yalnızca bildiğimiz sıvı olmaktan öte, hayatın kaynağı ve her şeyi besleyen bir ilkesel güç olarak düşünülmelidir. Bu yaklaşım, günümüz bilimsel bakış açısıyla doğrudan örtüşmese de, Thales'i önemli kılan, doğal dünyayı açıklamada öyküsel tanrılardan sıyrılarak doğal bir maddeye dayanma cesaretini göstermiş olmasıdır. Böylece doğaüstü gerekçeler yerine doğa içi nedenleri öne çıkarmıştır. Rivayete göre bir güneş tutulmasını önceden tahmin etmiştir. Bu iddia kesin olmasa da onun gök cisimlerini gözlemleyerek doğa olaylarını tahmin etmesi mümkündür. Ayrıca Nil Nehri'nin yatağını değiştirmek veya gemi navigasyonuna yardımcı olacak yöntemler geliştirmek gibi yenilikçi işlerle uğraştığı da söylenir. Bu yönleriyle Thales, doğa yasalarını araştırma çabasını başlatan öncü isimlerden biri kabul edilir. Thales'in çağdaşı ve muhtemelen öğrencisi olan Anaximandros, yine Milet şehrinin önde gelen düşünürlerindendir. En önemli kaynaklarından biri, kendisinin yazdığı Doğa Üzerine adlı esere ait parçalar ve daha sonraki yorumculardan aktarılan bilgilerdir. Anaximandros, hocası Thales'in görüşünden farklı olarak, evrenin esas maddesinin somut bir öğe olamayacağını savunur. Ona göre evreni var eden ilke apeirondur. Bu, sınırsız, sonsuz ya da belirsiz bir prensiptir. Gözle görülür ya da dokunulur bir maddeye indirgenemez. Apeiron, sıcak-soğuk, ıslak-kuru gibi bütün zıtlıkları barındıran, evrendeki her türlü farklılığın doğmasına kaynaklık eden tükenmez bir kaynaktır. Somut bir maddeden öte, kozmik bir potansiyel alan gibi görülebilir. Evren, apeirondan ayrışan zıtların etkileşimiyle meydana gelir. Bu zıtlıkların çatışması, varlıkların çeşitlenmesini sağlar. Anaximandros'a göre dünya, boşlukta duran bir silindir formundadır ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duymaksızın uzayda konumlanmıştır. Ayrıca o, canlıların ilk başta suda ortaya çıktığını ve evrimsel bir süreçle karaya uyum sağladığını ileri sürer. Bu düşünce, dönemin mitolojik anlatılarının aksine, doğal bir dönüşüm fikrine dayandığı için oldukça yenilikçidir.
Anaximenes, Anaximandros'un öğrencisi veya yakın takipçisi kabul edilir. O da milletli olup doğayı tek bir ilke çerçevesinde açıklama geleneğini sürdürmüştür. Varlığın kaynağını hava olarak belirler. Hava, en hafif formdan en yoğun maddeye kadar tüm oluşumların temeli sayılır. Anaximenes'e göre farklı yoğunlaşma ve seyrelme dereceleri, ateşten toprağa kadar tüm unsurları meydana getirir. Neuma aynı zamanda nefes ve ruh anlamlarını da taşır. Dolayısıyla hava, sadece fiziksel bir unsur değil, aynı zamanda can veren bir güç olarak da kabul edilebilir. Anaximenes, evrendeki çeşitliliği, havanın basit biçimde sıkışması veya genişlemesiyle açıklar. Bu düşünce, maddenin farklı hallere geçebileceği fikrinin çok erken bir ifadesi sayılabilir. O dönemin koşullarında bu yaklaşım, doğadaki çeşitliliği tek bir ana maddeyle ilişkilendirmede son derece yenilikçi bir adımdır. Hem Thales, hem Anaximandros ve Anaximenes, doğa olaylarını tanrıların kaprislerinden ziyade doğal ilkelerle açıklamayı hedeflemişlerdir. Üçü de evrenin tek bir kaynaktan çıktığını öne sürmüş. Ancak su, apeiron ve hava gibi farklı öneriler getirmişlerdir. Dikkatli gözlemlerini çıkarımlarla birleştirerek ilk bilimsel yaklaşım örneklerini vermişlerdir. O dönemde felsefe sözcüğü, matematikten astronomiye kadar her türlü bilgiyi içeren geniş bir alanı kapsıyordu. Dolayısıyla bu filozoflar hem doğa bilimcisi hem matematikçi hem de düşünür sıfatına sahiptir. İonya Okulu'nun attığı bu temeller, daha sonraki filozof ve bilim insanlarının çalışmalarına ön ayak olmuştur. Pisagor, Herakleitos, Empedokles, Demokritos gibi isimlerin yanı sıra Platon ve Aristoteles de bu mirasın üstüne kendi sistematik düşüncelerini inşa etmişlerdir. Genel bir değerlendirme yaparsak, İonya Okulu ve onun kurucu üçlüsü sayılan Thales, Anaximandros ve Anaximenes, evreni ve doğayı anlama çabasında mitoloji kaynaklı açıklamalardan akılcı ve gözleme dayalı yaklaşımlara geçişi temsil eder. Bu geçiş, felsefe ve bilimin ayrışmadan önceki döneminde önemli bir basamaktır. Thales, evreni su üzerinden kavramaya çalışarak maddi bir köken önerir. Anaximandros, apeiron fikriyle daha soyut ve sınırsız bir kaynak tasavvur eder. Anaximenes ise havayı başat unsur görerek, maddenin farklı formlarının yoğunlaşma süreçleriyle oluştuğunu savunur. Bu üç filozof, akıla dayalı düşüncenin temelini atarak hem antik Yunan'da hem de gelecekteki bilimsel ve felsefi gelişmelerde belirleyici bir yere sahip olmuşlardır.